Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu sabah ekranıma bir mesaj düştü. Ben de aklımda başka konular varsa da bu konuyla ilerlemek istedim. Önce mesajı size okuyayım. Çünkü bence epey bir insana fikir verecek bu konu başlığı. O yüzden böyle video ile yanıtlamak istedim. Diyor ki mesaj, merhaba Türkiye'den yazıyorum. İsmim 25 yıllık matematik öğretmeniyim. Önümüzdeki 1 veya 2 yıl içinde Belçika'ya göç etmeyi düşünüyorum. Daha önceden gezdiğim ülkeler içinde Belçika'yı çok sevmiştim. Bu sebeple Belçika sizi keşfettikten sonra daha da heyecanlandım. Tek bir şey sormak istiyorum. Belçika'da Türkiye'deki gibi öğretmenler özel ders verebiliyor mu? Bu konuda bilginiz var mı? Sizi samimi bulduğum için yazdım. Rahatsızlık vermek istemem. Böyle tatlı mesajlardan hiç rahatsızlık duymuyorum. Aslında bu kanalın varlık sebebi de bu tarz mesajlar. Çünkü ben bu tarz mesajları birçok insana atmıştım. Birçok kişinin YouTube kanalından da ya da Instagram hesabından ya da LinkedIn'den vesaire epey faydalanmıştım. Her ne kadar ara ara böyle çok vakit ayırıyorum buraya, hiç de amacına ulaşmıyor desem de farklı sosyal medya araçlarından bana ulaşan böyle mesajlara da kayıtsız kalamıyorum. Şimdi Belçika'ya gelen Türkiye'deki öğretmenler neler yapabilir? Bu aslında bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu kişinin sorusu, kusura bakmayın isminizi söylemek istemiyorum çünkü belki hoşunuza gitmez, bilinmesini istemezsiniz. Bu hanımefendinin sorusuna önce direkt yanıt vereyim. Belçika'da insanlar, öğretmenler özel ders verebilir. Ancak Belçika'da yaptığınız her şeyi vergilendirmek zorundasınız. Yani elden para almak gibi bir durum söz konusu değil. Bunu yapanlar var mı? Çok. Ama eğer yakalanırlarsa yaptırımları nasıl? O da çok. Peki ben tamam vergimi vereyim, özel ders de vereyim derseniz normalde kendiniz bir iş yeri açtığınızı düşünelim ya da bir kişisel olarak, freelancer olarak bir hizmet ettiğinizi düşünelim. Öncelikle bunu yapabilmek için bayağı bir ön koşul var Belçika'da. Yani Belçika'da özel eğitim vereceğim, özel ders vereceğim deyip bir vize alamazsınız ama örneğin başka bir yolla buraya geldiniz. Evlilik yoluyla geldiniz, iş buldunuz geldiniz. Ek iş olarak yapacaksınız bunu. Belki o zaman mantıklı olabilir. Çünkü bu Beyberoep diye geçiyor. Ek iş. Ek işin muafiyetleri var. Kişisel vergi numarası çıkarmak 300 euro yanılmıyorsam. Bu 300 euroyu veriyorsunuz. Kendinize bir muhasebeci buluyorsunuz. Yaptığınız her işi faturalıyorsunuz. Muhasebeciye de 3 ayda bir 80 euro, 100 euro para veriyorsunuz. Bu ekonomik bir tercih. Şehir merkezinde ya da çok fazla müşterisi olan bir muhasebeciyle anlaşırsanız 250 euro da alır. Bu birazcık muhasebecinin ölçeğiyle de ilgili. Ve aynı zamanda diyelim ki özel dersin saati 20 euro. Bunun için de devlete vergi ödüyorsunuz. Yani bütün bunların amacına ulaşması için gerçekten iyi bir portföyünüzün olması gerekir. Belki her gün bu işi yapıyor olmanız lazım. Belki grup derslerinden çok para kazanırsınız da buna değer. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben geçen gün YouTube'da takılırken Almanya'da bir hanımefendi var. Onun ben Almanya'da artık öğretmen olarak yoluma devam edeceğim tarzında bir videosuna denk geldim. Ve Almanya'da ben de merak ettim. Onlar çünkü 5 senesini falan doldurdu herhalde. Ne yaptı acaba, sınavlara mı girdi diye. Benim yakın zamanda başka bir arkadaşım Türkiye'den Almanya'ya öğretmen olarak gitti. İngilizce öğretmeniydi. Bu hanımefendi de İngilizce öğretmeniymiş bu arada Almanya'ya gitmeden önce. Şimdi Almanya'nın şöyle bir durumu var. Özellikle anaokulu yani okul öncesi çocuklara eğer C1 seviyesinde Almanca biliyorsanız sizi öğretmen olarak alıyorlar. Ve okullar buradaki okullar da öyle. İş yeri gibi teklif gönderiyor ama buradaki okulların farkı o dokümantasyonları hazırlayıp sizi buraya sponsor olarak kabul edemezken Almanya'daki okullar bunu yapabiliyor. Yani elde var böyle bir seçenek Almanya için okul öncesi çağında. Ama ben merak ettim dediğim gibi diğer videoyu. Dinledim sonuna kadar. En sonunda şöyle dedi. Ben dedi öğretmeniyim Almanca bir kelime söyledi. O şöyle, burada da okal okulları var. Atlas okulları var. Burada yabancı uyruklu çocuklara hep diyorsunuz benim çocuğum 10 yaşında, 11 yaşında ben oraya gelince nasıl dil öğrenecek? Çocukları önce 6 ay ile 1,5 yıl arasında Atlas ya da Okan okullarına gönderip ya da sınıflarına dil ağırlıklı bir program takip etmesini sağlıyor devlet. Ve orada sadece dil öğrenmiyorlar. Aynı zamanda matematik,
fizik, hani yaşına göre hangi dersler varsa onları alıyorlar. Bizim gibi ana dili Felemenkçe olmayan insanlara Belçika'da yani bu dilde Anderstaligen diyorlar. Yani farklı bir dil konuşan, ana dili farklı bir dil olan kişi. Ve bu okullarda ya da sınıflarda Okan ve Atlas'tan bahsediyorum. Anderstaligen öğrencilere hizmet ediliyor. Yani bu illa Türk olmasına gerek yok. Diğer ülkelerden gelen göçmen çocuklar. Ve bu okul ya da sınıflarda Flamanlar çok çalışmak istemeyebiliyor. Yani zaten genel anlamda ülkede bir öğretmen açığı var. Onlar evlerine yakın göçmenlerin olmadığı okulları daha az yorucu buluyor. Böyle olunca bu göçmen sayısı arttıkça bu alanda insan kaynağı açığı oluyor. Ve bazen o kadar darda kalıyorlar ki Felemenkçe sorununu çözmüş kişileri oralarda önce hani öğretmen gibi geçiyor ama herkes öğretmen değil orada aslında ders veren. Tabii de şeye göre de değişir, bölüme göre de değişir bu. Belki resimin başkadır ama matematiğin başkadır. Yine sonradan geldiyseniz en kötü bir C1'inizin olması gerekiyor. Ve bunu sadece diplomayla değil hani konuşarak da kanıtlayabilmeniz gerekiyor. Arkasından da işte bu tarz kurumlarda öğretmenlik yapabiliyorsunuz. Bir de burada doğmuş büyümüş olup aslında öğretmen olmayan ama dili sebebiyle bu tarz okullara kabul alan ama eş zamanlı olarak da belli eğitmenlik derslerini tamamlayan insanlar var. Bu şekilde olabiliyor. Bu hanımefendi de Almanya'da aynen öyle bir okula ya da sınıfa, tabii Almanya'daki prosedürü bilmiyorum, yerleşmiş. Yani Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika biraz birbirlerine benziyor ama tabii Almanya çok büyük olduğu için insan kaynağı ihtiyacı buradan çok daha fazla olduğu için orada bir göçmen prosedürü var. Belçika'da maalesef bu tarz prosedürler çok oturmamış. Ama çokça yeni bir şekilde opleiding açıldı. Öğretmenlik opleidingi. Bugüne kadar Belçika'da bu yokmuş. Yani yavaş yavaş da olsa yapıyorlar. Yani oradan kendileri bazı sertifikalar vererek dil seviyesini belli bir aşamaya getiren Anderstaligen'ları öğretmen yapma konusunda demek ki bir yol izleyecek. Hani ne kadar başarılı olur bu proje ya da bu bir proje mi, kısa dönemli açılan bir opleiding mi onu bilmiyorum. Yani diyeceğim o ki Belçika'ya geldikten sonra bir öğretmen olarak bir kere C1 seviyesinde dil bilmeniz kesinlikle şart. Burada aynı zamanda Kinderbegeleider opleiding ya da Kinderbegeleider olarak çalışıyor öğretmenler. Kinderbegeleider de aslında çok da öğretmenlik bir şey değil ama tabii ki işlerine geliyor. Bir öğretmenin Kinderbegeleider olarak çalışması bu ülke için çok büyük bir kazanç. Ama bizim emeklerimize yazık mı? Yazık. Yani çocuklara okul öncesinde ya da okul sonrasında bakım hizmetleri vermek olabiliyor. İşte öğlen aralarında çocuklara yardımcı olarak olabiliyor. Gölge öğretmen gibi, yardımcı öğretmen gibi olabiliyor. Ama bazı öğretmen mezunları, öğretmenlik mezunları, eğitim fakültesi mezunları ya da evet bunu tercih ediyor çünkü hani merdivenin tepesine çıkabilmek için bunu bir basamak olarak kullanabiliyor. Opleiding alıyor, almıyor ya da bir okuldan kabul alıyor bu alanda. Daha sonra da orada da bir network oluyor. Okulda onu beğendikten sonra branş derslerine de girmeye başlayabiliyor. Ben bunu asla tabii ki küçümsemiyorum. Yani benim de ne iş yaptığımı biliyorsunuz. Bir ülkede yeniden hayat başlatmak hiç de kolay değil. Bu yüzden de bence hani eskidenmiş o her yerde açık olması falan. Ama zaten eskiden de bizleri işçi olarak çalıştırmışlar. Yani maden işçisi, fabrika işçisi falan. Hani belki son 10 yılda, 15 yılda daha eğitimli diyebileceğimiz insanlar Avrupa'ya geliyor. Ama bizleri de böyle hemen eğer bir international bir firmadan iş teklifi almadıysanız ve hani İngilizceyi çat pat biliyorsanız ve ana dile hakim değilseniz çok da iyi yerlere konumlamıyorlar dürüst olmak gerekirse. Peki ben hiç mi öğretmen olamam? Tabii ki olabilirsiniz. Öğretmen olan arkadaşlarımız da var. Pınar'ın var burada videosu kanalımda. Onu izleyebilirsiniz. Mesela Pınar artık kadrolu olarak bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışıyor. Böyle arkadaşlarımız da var. Ama Pınar'ın burada yanılmıyorsam şu an 6. senesi. Yani bu da hemen olacak bir şey değil ve verdiği emekleri biliyorum yani. Çok fazla insan var bu yolda ilerlemek isteyen ama belli bir zaman sonra yorulanlar var. Çocuğu olup hani onunla ilgilenip aynı zamanda çalışmak zorunda olanlar var. O yüzden dillerini çok ileriye götüremiyorlar. Yani öğretmenler buralarda ne yapabilir?
Kinderbetreuer olabilir. Burada dediğim gibi Almanya gibi okul öncesi çocuklara bakım öğretmeni olarak da İngilizce ile falan maalesef çalışılmıyor. Okanya'da Atlas okullarında öğretmenlik yapabilir. Belki yenice açılan bu öğretmenlik opleiding'ini alıp sonrasında yine devlet yardımıyla bazı okullara yerleştirilebilir. Başka ne yapabilir? Bazı international okullar var ama bunlar da sanırım bir tek Brüksel'de var benim bildiğim. Başka bildiğiniz varsa yazabilirsiniz videoma. Orada alan öğretmenliği yapabilir. Mesela yine arkadaşım var Sezgi. Sezgi buraya doktora için gelmişti. Yoksa yüksek lisans için gelmişti. O sırada da harçlığını çıkarmak için bir okula başvurdu. Çok hızlı kabul aldı. Biyoloji yüksek lisansı yaparken biyoloji öğretmeni olarak bir international okulda çalıştı. Böyle de yapabilirsiniz ama yani öğrenciyseniz hani ek harçlık olarak bunu yapabilirsiniz ama sadece böyle bir kazançla bence hayatınızı idame ettiremeyebilirsiniz. Buraya bir hanımefendi gelmişti. O bir gün paylaşmıştı böyle işte ben öğretmen oldum falan şeyi hiç unutmuyorum. Eşi altına seninle gurur duyuyorum işte bu kadar kısa zamanda öğretmen oldun demişti. Sonra baktım o da işte bir international okulun okul öncesi bölümünde yardımcı öğretmen gibi işe başlamıştı. Şimdi buna gülme sebebi ne biliyor musunuz? İnsanlar samimi değil. Yani hiç olanı olduğu gibi anlatmıyorlar. Olanı olduğu gibi anlatmayınca da dışarıdan ben de olsam baktığımda ya gitti daha 6 ay oldu, işte sertifikalarını aldı, dili öğrendi, öğretmen olarak başladı gibi bir izlenime kapılabilirim. Kendisi İngilizce öğretmeniydi. Zaten international okulların çoğunun dili İngilizce. Orada okul öncesi çocuklara İşte haftanın 2 günü birkaç saatlik derse gitti geldi. Ama bunu öyle bir yansıttı, okuldan o kadar çok fotoğrafları attı ki ya ben Türkiye'de olsam ben de vay be derim yani hani bu kadar kısa zamanda. Ama o işler öyle dönmüyor. Yani orada vereceğiniz 2 günlük dersten elde edeceğiniz gelirle yani mutfak masrafınızı falan karşılayabilirsiniz. Gerçekten daha fazlasını çokça yapamazsınız ama İşte eşiniz çalışıyordur, evinizde geliriniz vardır, Türkiye'den geliriniz vardır, Avrupa Birliği vatandaşlığınız vardır. Buraya o şekilde gelip hani cep harçlığı olsun diye çalışabilirsiniz tabii ki. Ama olanı olduğu gibi anlatmadıkları için insanlar burada her şey böyle aşırı rahat. Ali Baba'nın çiftliği gibi bir izlenim var. Öyle bir dünya yok yani. Biz yaşayanlar olarak öyle bir şey yaşamıyoruz ama yani bugün bir video vardı işte 50 yaşındaki kadın bir filtre kullanmış. 15 yaşında, 15 değil de işte 20 gibi görünüyor. Öyle bir dünyada yaşadığımızda evet her şey çok kolay. Hani bu yüzden de böyle hani birazcık gerçeklerden bahseden insanlar da çok rağbet görmüyor ama sıkıntı yok. Neydi bu mesajda? Ne vardı? Samimi bir insan olduğunuzu düşünüyorum. İşte benim için kıymetli olan şey bu. Evet ben samimiyim. Her şeyde olduğu gibi söylüyorum. Yani özetle eğitim fakültesi mezunları, öğretmenlik deneyimi olan arkadaşlarımız buraya geldikten sonra Kinderbetreuer olabilir, Okanya'da Atlas okullarında çalışabilir. 5 senenin ardından eğer tabii dil kabiliyeti varsa belki 2-3 senenin ardından önce yarı zamanlı sonra da tam zamanlı olarak okullarda çalışabilir. Özel ders de verebilir. Ama çok yaygın mıdır? Değil. Geliri de vergilerinden ötürü bir okulda çalışmaktan daha iyi midir? Değil. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.